Dünya siyaseti mahalledeki o eski kabadayılık raconundan farksız. Dünyayı koca bir mahalle olarak tasavvur edersek, yıllardır Amerika güya mahallenin babasıydı. Masaya oturur, bana sadık olun, sözümden çıkmayın, ben de dükkanınızı koruyayım, kimse size ilişmesin derdi. Ama geçen 5 Aralık'ta o baba geçici süreliğine emekli oldu. Trump yönetimi raconu tamamen değiştirdi. Yeni kural, parayı, madeni, nadir toprak elementlerini peşin veren düdüğü çalar. Vermeyense kurtlara yem olur. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay? You're delinquent?" He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills." Tabii aslında bu gönüllü yapılan bir işlem değil, tamamen mecburiyetten. ABD mevcut küresel ortamda artık gücünün yetmediğini görüyor ve sahip olduğu gücünü korumak amacıyla Batı Yarımküresi diye nitelendirdiği aslında Amerika kıtasının olduğu bölgeye çekildiğini ilan ediyor. Bu çerçevede tabii ki bir güvenlik boşluğu oluşacaktır. Zaten biz bunun emarelerini görmeye başladık. Bazı ülkeler ABD'nin bıraktığı boşluğu doldurmaya yönelik hamleler yapmaya başladı. Bu da aslında bir taraftan çok kutuplu bir dünyanın karşımızda olduğunu gösterirken aslında daha tehlikeli ve tehditlere açık bir uluslararası ortamın da karşımıza geleceğini gösteriyor. Bu çerçevede her ülke farklı ittifak arayışlarına girecektir. Amerika'nın karşımızdaki 2025 ulusal güvenlik stratejisinde artık her konu, her bölge veya her ülke Washington için aynı önemi taşımıyor. Kendi başının çaresine bak dönemi geldi dünya ülkeleri için. Bahsedeceğim stratejinin merkezinde önce Amerika ilkesi var. The golden age of America begins right now. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Devletin politikası, küresel ideallerin peşinden koşmak yerine doğrudan Amerikan halkının güvenliği ve refahı için şekillenecek. Hazırsanız Amerika'nın kimseyi bedavaya korumadığı, tabi İsrail hariç, bunun yerine ülkeye yatırım yapmaya zorladığı bu yeni düzene giriş yapıyoruz. Eskiden nerede bir olay çıksa Amerika oradaydı. Şimdi diyor ki ucu bana dokunuyor mu? Halkımın cebine, güvenliğine faydası var mı? Yoksa bana müsaade. Yani her şeye maydanoz olma devri bitti. Mesela eskiden Amerika dışarıdaki düşmanına, Sovyetlere, Çin'e ve Orta Doğu'ya odaklanırdı. Bu belgeye göre ise namluyu daha çok içeriye çevirmiş durumda. Kitlesel göç ve kültürel yozlaşma artık bir numaralı düşman. Göçmenlik doğrudan bir işgal girişimi sayılıyor. Sınır güvenliği ise Pentagon'un en öncelikli işi. Trump yönetimi bu ikinci döneminde Çin'le sizin de bildiğiniz gibi bir gümrük vergisi savaşına girişti ve bu gümrük vergisi savaşında Pekin'e diş geçiremeyeceğini çok yakından test etme imkanı buldu. Özellikle Çin'in son 15-20 yılda oluşturduğu bu özellikle küresel ekonomi üzerindeki etkinliği ABD'nin biraz geri çekilme hamlesini yapması sonucunu bıraktı. Çünkü tarihten bence çok büyük bir ders alıyorlar. Biz bunu nereden biliyoruz? Britanya İmparatorluğu ABD'nin aksine hem Birinci Dünya Savaşı hem de İkinci Dünya Savaşı'nda büyük güç olarak devreye girdi ve sonrasında tüm küresel düzen üzerindeki hakimiyetini kaybetmişti. ABD böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmak istemediği için Çin'le bence küresel bir paylaşım anlaşması yapmak istiyor. Burada Rusya'da ikinci bir aktör olabilir. Ancak ABD daha çok Washington, Pekin'le bir küresel paylaşım anlaşması yapmaya hazırlanıyor. Savunma bütçesini artırmak için federal kurumlardaki o meşhur çeşitlilik ve eşitlik ofislerinin kapısına kilit vuruluyor. Amerikan ruhunu yenilemek adına devletin tüm çarkları sadece ailenin yani ulus devletin bekası için dönecek. Dışarıdaki demokrasi ittifakı falan artık umrunda değil Trump'ın. İçeride ise tam bir eve dönüş operasyonu olduğunu söylemiştim. O Çin'e kaçan fabrikaların geri gelmesi planlanıyor. Yeniden sanayileşme dedikleri şey bu. Ama sadece buzdolabı üretmeyecekler. Drone orduları, yüksek teknoloji silahlar. Savunma sanayinde de tam seferberlik ilan ettiler. Her ülkenin dokunulmaz bir arka bahçesi vardır.
Amerika için orası Batı Yarımküre yani Latin Amerika. Buraya yönelmesinin ardında 3 hayati motivasyon yatıyor. Birincisi demografik güvenlik yani kitlesel göç hareketlerini ulusal egemenliği tehdit eden bir istikrarsızlık kaynağı olarak görüyor. İkincisi ulus ötesi tehditler. Uyuşturucu kartellerini ve insan kaçakçılığı ağlarını operasyonlarla felç etmek istiyor. Üçüncüsü jeopolitik temizlik. Çin ve Rusya gibi küresel rakiplerin bölgedeki limanlar veya kritik altyapılar üzerinden stratejik derinlik kazanmasını, yani Amerika'nın burnunun dibinde üs kurmasını kesin olarak engelleme hedefinde. It's time to end the failed experiment of open borders. You have to end it now. See, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. Peki Amerika'nın bu arka bahçe takıntısı yeni mi? Hayır. Gelin sizi 200 yıl geriye 1823'e götüreyim. O günlerde Başkan James Monroe adında eski bir asker çıkıp Amerika Amerikalılarındır diyerek önemli bir politika zemini hazırladı. Avrupalı krallara ve imparatorlara "Burası benim mahallem. Buraya koloni kuramazsınız, gemi yollayamazsınız. Aksi takdirde karşınızda beni bulursunuz" resti çekti. Amerika 94 yıl boyunca bu doktrinle Meksika'dan toprak kopardı. Küba'ya fiilen el koydu. Avrupalılara karşı Venezuela'ya doğru donanmasını yürüttü. Kısacası kıtanın abisi benim dedi. Washington burada açıkça şunu diyor: 200 yıl önce Avrupalıları nasıl kovduysam bugün de Çin'i ve Rusya'yı öyle kovacağım. Benim bahçemde kendi kafanıza göre iş tutamazsınız. Aslında Çin ve Rusya gibi aktörlere diyor ki siz Latin Amerika'ya müdahale etmeyin. Burası benim arka bahçem. Ben burada kendi dizaynımı yapayım. Siz de işte bence Ukrayna'da yaşananlar tamamen bu pazarlığın bir parçası. Rusya diyor ki sen Rusya'yı Avrupa'da kendi çıkarlarını koru. Ben kendi kıtama çekileyim. Çin'e de diyor ki sen de işte başta Güneydoğu Asya olmak üzere bu bölgelerdeki çıkarlarını benim kendi nüfuz alanıma karışmayarak koruyabilirsin. Böyle bir pazarlığı süreci bu. Zaten bunu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çok veciz bir dille anlatmak istedi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Been told by everybody. I think everybody would agree that there's only one nation on earth, there's only one entity on earth that can actually talk to both sides and figure out whether there's a way to end this war peacefully. Yıllardır Çin elinde çantalar dolusu parayla bu mahalleye giriyor, kuşak ve yol diyerek limanlar ve köprüler inşa ediyordu. Peru'daki o devasa Chancay Limanı, Brezilya'daki enerji hatları hep Çin'in parasıyla döndü. Ama yeni stratejiyle Amerika masaya yumruğunu vurdu. Washington, Latin Amerika ülkelerine açıkça Çinli şirketleri kovun, projeleri iptal edin diye posta koyuyor. Burada çok tehlikeli bir durum var. Mahallenin esnafı yani Latin Amerika ülkeleri şöyle sorabilir: tamam Çin'i kovalım ama bizim 250 milyar dolarlık borcumuz var. Sen para verecek misin? Cevapsa tabii ki hayır. Amerika Çin'le iş yapma diyor ama cebinden 5 kuruş çıkarmıyor. Bu bölgeyi iflasa sürüklemek demek. Peki iflas eden dükkanın sahibi ne yapar? Gelip senin kapına dayanır. Yani Amerika korktuğu göç dalgasını aslında kendi elleriyle büyütüyor olabilir mi? Bir de Meksika sınırındaki karteller meselesi var. Onlar artık kaçakçı statüsünden çıkarılıp yabancı terör örgütü olarak adlandırıldılar. Bu tanım aslında şu anlama geliyor: Amerika Başkanı Meksika'ya sormadan sınırın ötesine siyasını yollar, o çeteyi vurur, egemenlik falan hak getire yani. Gelelim mahallenin diğer yakasına, Avrupa'ya. Burada işler tam bir haraç mezat pazarlığına dönüşmüş. 2025 stratejisi Avrupa Birliği'ni bir ortak gibi değil, Amerikan mallarını engelleyen, sürekli arıza çıkaran bir rakip gibi görüyor. Look, Europe has to be very careful. You're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. You're going in some very bad directions. Ich sage in meinen Gesprächen mit den Amerikanern, America first is fine, aber America alone kann nicht in eurem Interesse sein. Ihr braucht auf der Welt auch Partner. Müttefiklerine faturayı resmen kesti. NATO üyelerine pamuk eller cebe, öyle %2 ile kurtulmak yok, hedef artık %5. Savunma yükünü artık siz sırtlanacaksınız. Benim paramla hem sosyal devletçilik oynayıp hem beni koruma kalkanı yapamazsınız diyor. Rakamın büyüklüğünü şöyle anlatayım. Amerika'nın kendisi bile %3,5 harcıyor. Almanya şu an %2'yi zor buluyor. Berlin'in %5 harcaması demek, hastaneleri kapatması, emekli maaşlarını kesmesi, yani halkın sefalete sürüklenmesi demek. Washington bunun biraz imkansız olduğunu biliyor.
Peki bile bile neden istiyor? Bakın parayı vermediler, o yüzden korumuyorum diyebilmek için. Avrupa'nın kendi ayakları üstünde yürümesini istiyor. Bunu da çok açık net belli ediyor. Bu çerçevede zaten ulusal güvenlik bölgesinde de çökmeye yüz tutmuş kıta olarak değerlendiriliyor Avrupa. Hem insan kaynağı açısından hem de ekonomik verimlilik açısından açıkçası ne Washington'da ne Pekin'le rekabet edebilecek düzeyde değil Avrupa. Bu çerçevede artık kendi ceplerinden savunma harcamalarını sağlamaları ve aslında şöyle bir durumdayız. Avrupa artık uluslararası sistemde ikincil bir aktör konumuna düşmüş durumda ve ABD yönetimi de biraz önce belirttiğim nedenlerden dolayı, yani Çin'le giriştiği mücadelede kaybeden taraf olmak istemediği için Avrupa'dan kurtulmak istiyor. Bunu da açık mesajlarla iletiyor. Diğer taraftan Amerika, Brüksel'deki bürokratlarla uğraşmak yerine Avrupa'nın içinden kendine sadık yeni adamlar seçiyor. Milliyetçi, göç karşıtı ve egemenlikçi partilerin yükselmesi için açıkça taraf olacak. Polonya ve İtalya'nın başını çektiği C5 grubu, Avrupa'nın medeniyeti elden gidiyor diyerek bu sağ kanat hükümetleri Avrupa Birliği'ne karşı kışkırtıyor. Yani Washington, Avrupa'yı içeriden önce Amerika felsefesine uygun müttefiklerle yeniden dizayn edecek. C'est qu'on ne peut pas accepter cette menace d'interférence dans la vie politique de l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer les citoyens européens pour choisir quels sont les bons partis et les mauvais partis. Les États-Unis ne peuvent pas remplacer l'Europe sur la vision qu'on a de la liberté d'expression. Ve Ukrayna dosyası. Amerika için o dosya Avrupa'nın dikkatini dağıtan ve ekonomisini yoran bir ayak bağı. Your country's in big trouble. Can I Wait a minute. answer? No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted We gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. Hedef savaşı hızla bitirmek ama başkan olur olmaz 24 saatte bitiririm diyen Trump bitiremedi. Rusya ile stratejik denge kurup Avrupa'nın enerjisini kendi içindeki o medeniyet krizine odaklanmasını sağlamak. Dünyanın en büyük pazarı Asya'da ise silahlar değil paralar konuşuyor. Biden döneminde Çin şeytandı. Yeni dönemde ise rakip esnaf gibi. İdeolojik kavga yerine ticaret savaşı başlatıldı. Yani Amerika nefes alıp kasayı doldurmak için kavgaya ara verdi. Kıtadaki asıl hedeflerden biri yarı iletkenlerden nadir toprak elementlerine kadar uzanan kritik tedarik zincirlerini ulusal güvenliğin bir parçası olarak doğrudan kontrol altına almak. Trump yönetimi ilk bir yılda Çin'i hem bu işte çip teknolojisi konusunda hem gümrük tarifleri konusunda zorlamaya çalıştı, ancak Pekin burada oldukça dirençli çıktı. Bence Washington bunu tahmin etmiyordu. Pekin buna iyi hazırlık yapmış perde gerisinde. Bu çerçevede işte bu açıklanan ulusal güvenlik belgesi aslında Çin'e bir anlamda nüfuz alanları paylaşımını öngörüyor. Japonya, Hindistan ve Avustralya ile kurulan ekonomik blok, Çin'in bölgesel hegemonyasını kırmak için tasarlanan bir kuşatma planının parçası. Çin ne kadar bileğinin gücünü güveniyor onu göreceğiz. Çin şu ana kadar askeri kartını kullanmamış durumda ama Çin donanmasının da Pasifik'e açıldığını biliyoruz. Bu çerçevede Washington'u zorlu bir sınama bekliyor 2026'da. Belge bir yandan Çin'le teknolojik bağları koparacağız diye bağırıyor. Ama diğer taraftan arka kapıdan Nvidia'nın en ölümcül, en gelişmiş yapay zeka çipi H200'lerin Çin'e satışına onay veriliyor. Amerikan şirketlerinin kazanacağı para ve oluşturacağı bağımlılık hala önemli. Fakat Amerikan Senatörü Elizabeth Warren gibi bazı isimlere göre Washington bunu yaparak aslında kendi güvenliğini satışa çıkardı. Amerika Batı Pasifik'teki varlığını güçlendirirken Tokyo ve Seul'den savunma bütçelerini artırarak caydırıcılık yükünün altına ellerine koymalarını talep ediyor. Japonya gibi, Güney Kore gibi, işte Filipinler gibi önemli ABD'li müttefikler var. Çin'le meseleleri olan. Bu ülkeler açıkçası önemli soru işaretleriyle karşı karşıyalar. Washington kendilerine
sağlayacağını iddia ettiği güvenlik şemsiyesini sağlayabilir mi? Bu çerçevede özellikle Japonya'nın hızla silahlanmaya başladığını görüyoruz. Biraz Washington'un Pasifik bölgesinde, Hint-Pasifik bölgesinde hala güvenlik yükümlülüklerini sürdüreceğini söyleyebiliriz ama ne kadar güvenilir olduğunu hakkında önemli soru işaretleri var. Zaten esas küresel mücadele de burada kendisini gösterecek. Bu ülkelere kendi silahınızı alın, bana güvenmeyin mesajı veriliyor. Asya'daki müttefikler Amerika'nın onları Çin'le yapacağı büyük bir pazarlıkta bozuk para gibi harcamasından korkuyor ve haksız da sayılmazlar. Orta Doğu'daysa plan İbrahim anlaşmaları üzerine kurulu. Hedef Suudi Arabistan'ı İsrail'e masaya oturtmak. İran'ı siz halledin, ben size silah satayım demek. Yeah, so definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries it's a good thing, and we want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. Filistin dosyası ise rafa kalktı. Bölgenin güvenliği tamamen İsrail ve Körfez ülkelerine ihale edildi. Amerika artık orada polislik yapmayacak. Sadece silah tüccarlığı yapacak. ABD'nin yeni ulusal güvenlik belgesi aslında Washington'un böyle bütüncül bir ittifak mimarisinden ziyade muhatabı olduğu ülkelerle ikili anlaşmalar yaparak kendi güvenliğini ve çıkarlarını korumak istediğini gösteriyor. Bu çerçevede artık daha önceki bildiğimiz ABD'nin güvenlik politikalarını bir anlamda unutmamız gerekiyor. Yeni bir ABD ile karşı karşıyayız ve burada ABD her muhatap olduğu ülkeyle kendi vizyonuna uygun anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Belgede ayrıca Türkiye kelimesi hiç geçmiyor. Ben burada Washington'un Türkiye'ye kendisine önemli bir ortak olarak seçtiğine inanıyorum. Her ne kadar belgede geçmese de Trump yönetiminin uygulamaları Türkiye ile özel bir ilişkinin kurulduğunu gösteriyor bize. İsrail'de zaten en büyük rahatsızlık da bu. Türkiye ile kurulan özel ilişki özellikle Tel Aviv'i çok rahatsız ediyor ve buna yönelik tedbirler almaya çalışıyor. Son dönemde Yunanistan'la yapılan yakınlaşma bunu bize gösteriyor ve farklı ittifak arayışları var. Zaten işte ilk bölümde de belirttiğim gibi ABD'nin kendisini küresel güvenlik ortamından çıkması böyle büyük boşluklar oluşturacak ve burada boşlukları doldurmak isteyen ya da ABD'yi bir şekilde kendisine yeniden bağlamaya çabalayan ülkelerin hamlelerini göreceğiz. Şu an onları görüyoruz. Burada Türkiye'nin eli daha rahat çünkü çok büyük bir jeopolitik mücadele var ve Türkiye son 20 yılda aslında buna hem savunma sanayi anlamında hem de diğer hamlelerde yani küresel bir diplomasi izleyerek buna hazırlanmıştı. Hazırlıksız yakalanan ülkeler var Yunanistan gibi. Onlar panik halinde farklı ülkeleri tutunmaya çalışıyorlar. Bu anlamda ben Washington'ın Türkiye ile daha özel bir ilişkiyi tercih ettiğini görüyorum. İkinci ve en kritik mesele ise İran. Belge İran'ın dişlerinin söküldüğünü iddia ediyor. İsrail'in ve Amerika'nın saldırısıyla Tahran'ın dizginlendiğini belirtiyor. Stratejik belgeye göre Trump'ın emriyle yapılan operasyon İran'ın nükleer programını hurdaya çevirdi ve Hamas gibi vekil güçlerini sahipsiz bıraktı. Gelelim Afrika'ya. Amerika'nın bu belgede yer alan ilanı ile birlikte kıtadaki sadaka devri bitti, ortaklık devri başladı. Stratejinin adı yardımdan yatırıma geçiş, yani okul, hastane yapmayı bırakıp enerji santrali kuracak ve maden çıkaracak. Peki gözleri özellikle nerede? Tabii ki toprağın en altında. Bilhassa kritik mineraller ve enerji sektöründe. Afrika'daki esas mücadele nadir elementler üstüne olacak çünkü sizin de bildiğiniz gibi çip yapımı başta olmak üzere bu üst düzey teknolojik yatırımlarda nadir elementler önemli bir faktör. Çin'in bu anlamda eli daha rahat diyebiliriz çünkü kendi topraklarında bile bu maden rezervlerine sahip. Amerika ise bunu dışarıdan sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda Afrika oldukça zengin bir varlığa sahip. Biraz önce belirttiğim gibi burada da Amerika Birleşik Devletleri yönetimi seçici ortaklıklar kurarak Çin nüfusunu bölgede Afrika kıtasında engellemeye çalışacaktır. Amerikan şirketlerine diyorlar ki gidin oraya nükleer enerji, sıvılaştırılmış doğal gaz ve LPG tesisleri kurun. Çin'in elindeki madenleri kapmak için Afrika'ya teknoloji satacaklar. Öte yandan en önemli kırmızı çizgi askerin sahaya inmeme politikası benimsenmesi. Amerika bölgedeki terör gruplarıyla mücadele edecek ama uzun vadeli askeri taahhüt altına girmeyecek. Özetle bildiğimiz Birleşmiş Milletler toplantıları veya kalabalık zirveler dönemi artık geride kalıyor. Amerika sorunları koca masalarda herkesle tartışmak yerine muhatabını tek başına odaya çekip al gülüm ver gülüm pazarlığı yapmayı tercih edecek. Zaten bunu bir yıldır görüyoruz.
Geleneksel güvenlik garantisi anlayışı da sona erdi. Amerika müttefiklerine tek yönlü ve şartsız bir koruma sağlamayı reddediyor. Yeni dönemde müttefiklik, adil yük paylaşımı, ekonomik karşılıklılık ve somut çıkar birliğine dayalı şartlı bir ortaklık modeline dönüştü. ABD'nin şu an için başka bir seçeneği yok. Ya Çin'le çok büyük bir çatışmaya girecek ya da elindekini koruyarak aslında küresel hegemonyada ortak olmaya devam edebilecek bir süreçte. Bu anlamda esas büyük farklılık bu. Yani ABD'nin artık küresel jandarma politikasını mecburiyetten bırakması. Bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Mecburiyetten bırakıyor ABD. İsteyerek yaptığı bir şey değil bu. Çünkü diğer senaryo Çin ile doğrudan bir çatışmayı gerektiriyor ki bunu istemiyor. Çünkü tarihi veriler gösteriyor ki yükselen bir büyük güçle mücadeleye giren mevcut statükoyu sağlayan güç her zaman kaybetmeye mahkum. Bu anlamda ABD kendi elinde olanı korumaya çalışıyor. Yani dim ya da pirince giderken bulgurdan olmak istemiyor ABD yönetimi. Amerika'da ekonomi artık askeri ve diplomatik kaygıların önüne geçerek ulusal güvenliğin merkezine yerleştirildi. Stratejiye göre dış politikada gücün nihai kaynağı yurt içindeki sanayi üretimi ve refah. Bu nedenle ticaret, tedarik zincirleri ve teknoloji diplomasinin en kritik silahları haline getirildi. Kısacası yeni vizyon, önce kendi çıkarlarını düşünen en güçlü ulus anlayışı. İşte bu değişimler Amerika'nın müttefiklerini kendi güvenlikleri için sorumluluk almaya zorlarken rakipleri de çok daha sert bir rekabetle yüzleşmeye mecbur bırakacak. Devletin politikası, küresel ideallerin peşinden koşmak yerine doğrudan Amerikan halkının güvenliği ve refahı için şekillenecek. Hazırsanız Amerika'nın kimseyi bedavaya korumadığı, tabi İsrail hariç, bunun yerine ülkeye yatırım yapmaya zorladığı bu yeni düzene giriş yapıyoruz.